Atölye Masal YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizlerle kalp mini anahtarlıklar çalışıyor olacağız. İsterseniz farklı şekillerde de değerlendirebileceğiniz çok şık kalp tarifi oldu arkadaşlarım. Minimal, broş olarak, toka olarak, bu şekilde anahtarlık olarak da değerlendirebileceğiniz bir tarifi birlikte şekillendiriyor olacağız. İki parça olarak örmeye başlayacağız. Birinci parçadan sonra ipimizi kesip ikinci parçayı örüp ikisini birleştirip devam edeceğiz. Uygulayacağımız teknikle arada herhangi bir boşluk olmayacak. Pürüzsüz bir birleştirme, kaliteli bir görüntüyle bu şekilde bir kalp elde etmiş olacağız arkadaşlar. Kullanılacak malzemelere geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bildirimlerinizi muhakkak açın. Projelerimi paylaştığımda anında haberdar olabileceksiniz. Hadi gelin şimdi kullanacağımız malzemelere bakalım. Şu şekilde orta kalınlıkta amigurumi'ye uygun bir ip kullanıyor olacağım. Kullandığınız ipin kalınlığına göre kalbin boyutunda farklılıklar olacaktır. Daha ince bir ip kullandığınızda, ince kalınlıktaki bir ip tercih ettiğinizde daha da minimal kullanabilirsiniz. Arzu ederseniz bu aksesuarı içini doldurmadan da broş şeklinde de değerlendirebilirsiniz mesela. Çantalarınızı süslemek için de kullanabileceğiniz güzel bir tarif çıkacak arkadaşlar. 2.20 tığım var, makasım var, bir miktar el yapım olacak. Sadece kırmızı renkli öreceğim. İsterseniz farklı renklerde de değerlendirebilirsiniz tabi. Hazırsanız hadi gelin örmeye başlayalım. Birinci parçayı yaparak başlayalım. Öncelikle sihirli halkamı oluşturuyorum. Orta parmağımı doluyorum. Çaprazı görüyorum ve sabitlememi yapıyorum. Halkamın içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sık iğnemi dolduruyorum. Çekiyorum, kapatıyorum ve sihirli halkamızı oluşturduk. Bununla ilgili detaylı bir videom var. Onu da linkini bırakayım. Yeni başlayan arkadaşlarım için faydalı olacaktır. Şimdi arkadaşlar ilk sırada ilmek kaydırma ile birleştireceğim. Tığımda bir ilmeğim var. İlk başladığımız sık iğneden ilmeği alıyorum ve tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirip kapatıyorum. Bakın. Şimdi bir zincir çekiyorum ve aynı yere sık iğne yaparak devam edeceğim. 1, 2 sık iğne yapıyorum. Şimdi sıra boyunca her ilmeğe bir arttırma yapacağız. Bu ipimi de şöyle arada yürüteceğim. 2 tanesini yaptık. Başa kadar yürüteceğim ipi. Üçüncü arttırma. Her bir ilmeğe bir arttırma yapıyorum. Yani 2 defa batıyorum. Bakın. Dördüncü yaptım. Beşinci yaptım ve altıncıyı yaptım. 6 adet sık iğnemiz vardı. Bunun sayısını biz 2 katına yani 12'ye çıkarmış olacağız. Sayarken karıştırmamak adına ilmek kaydırma yaptığımız için buradan başlayarak sayıyorum. Bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Buraya batmıyoruz. Buraya batarsak sıra sayımız değişir, karışır. Burası ilmek kaydırma yaptığımız yer, buraya atlayacağız. Şimdi zaten ilk sırada bu yuvarlağı bulmak adına ben ilmek kaydırma ile başlıyorum. Şimdi döne döne öreceğiz arkadaşlar. Burayı kullanmıyorum. İlk ilmeğimizden, ilk sık iğnemizden, hatta şunu da araya koyalım. Sık iğne yaparak devam edeceğim. Bakın. Bir sık iğne yapıyorum. Bir üst sırada bir sık iğne, bir arttırma yapacağız. Yani ikinciyi 2 defa batıyorum. Bir tane örüyorum. Bir sonrakine 2 tane batıyorum. Bir örüyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir örüyorum. Bir arttırıyorum. Bir örüyorum. Bir arttırıyorum. Bu işlemi 6 defa tekrar ediyoruz. Ve sonuncuyu yapıyorum. Sıra sonunda toplamda elimizde 18 adet sık iğnemiz olacak. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. Bakın burada 18. Şimdi bu sıra sonrasında 18 sık iğne koruyarak devam edeceğiz. Ve toplamda
3 sıra herhangi bir değişiklik yapmadan öreceğiz arkadaşlar. Şimdi ben hızlıca 3 sırayı 18 sık iğne olarak örüp geliyorum. Üç sıra olarak ördüm. Toplamda 2, 4, 6 sıra oluşmuş oldu. Şimdi son sık iğneyi yaptım. Bir sonraki ilmeğe yine tığımdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle ipimi kısa kesiyorum. Şöyle içinden çekiyorum. Şöyle arkadan öne doğru alalım. Başlangıç noktamız belli olsun. Bu ipi de içeriye çekiyorum tığımın yardımıyla. Bu da içeride kalacak. Şimdi bu parçayı bekletiyorum. Bu bizim birinci parçamız arkadaşlar. Aynısından bir tane daha yapıyoruz. Hemen hızlıca örüyorum ben ve daha sonra nasıl birleştireceğiz onu göstereceğim. Şimdi ikinci parçayı da ördüm, tamamladım. Aynı noktaya getirdim. Son sık iğnemizi yaptık. Bir sonrakinden yine ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi yapacağımız yöntemle arada herhangi bir boşluk olmadan kalbimizi yapıyor olacağız arkadaşlar. İki parçayı birbirine birleştiriyor olacağız. Şimdi yapmamız gereken, ilmek kaydırmayı yaptıktan sonra bakın bekletiyorum. Burada ilmek kaydırma yaptığımız sık iğneyi alıyorum. Yine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bakın şurayı kullandık. İlmek kaydırma yaptığımız bölümü kullandık. Lobu kullandık. Şimdi bir sonrakinden direkt sık iğne yaparak örmeye devam edeceğim. 1 2 3 4 5 6 her bir ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 sık iğneyi tamamladım. Bakın şimdi ilmek kaydırmayla birleştirdim. İlmek kaydırma yaptığımız yere 18 diğer parçaya geçtim, yani birinci parçaya geçtim. 18 sık iğne ördüm. Birinci parçanın etrafını tamamen döndüm. Şimdi ikinci parçaya geçeceğim. Ve buradan da ilk sık iğneden, bakın şurada ilk sık iğneden hemen başlıyorum. 1 2 3 4 5 yine her bir ilmeğe bir tane, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 şöyle çevireyim, 17 ve 18 sık iğnemizi tamamladık. Şimdi buraya geldiğinizde bizim burası başlangıç noktamız olacak. Birleştirip geldiğimiz yer. Burada karışabilir arkadaşlar. Hangisine batacağınız, şurada hangi sık iğneyi alacağınız. O yüzden şuradan geriden sayarak gelin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bakın şuradaki sık iğneyi almam gerekiyor. Bunu atlarsanız sayınız değişecektir. Şimdi şurası olacak. Orayı tutuyorum. Kaybetmiyorum ve hemen o noktaya bir sık iğne yaparak devam edeceğim. Şimdi buraya bir ilmek belirleyici koyalım. Şöyle ilmek belirleyicimi takıyorum ilk sık iğnem diye. Bu ipleri de içeriye çekeceğim. Şöyle tığımın yardımıyla alabilirim. Tabii ince kalınlıkta iplerle ördüğünüzde tığ ile böyle çekmek örgü
formuna zarar verir. İğneyle yapmanızı tavsiye ederim. Kalın ip olduğu için şu an ben rahatlıkla çekebiliyorum. Bunları içeride zaten elyafla saklamış olacağız. İçeride kalacak bu iplerin uçları. Şimdi bir sıramızı biz düz bir şekilde örmüş olduk. 18 18 sık iğne, iki taraftan da ördük. Toplamda 36 sık iğnelik bir sıra tamamlamış olduk. Şimdi azaltmaya geçiyoruz hemen. 8. sıradayız. Bakın 2 4 6 sıra örmüştük. Bir sıra düz ördük ve 8. sıradayız. Birinci sık iğnemi örmüştüm. Hemen ikinci sık iğnem, üçüncü sık iğnem ve dördüncü sık iğnemi örüyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Bakın ben şu ön loblarından ön ilmekleri alıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir tane azaltma yapmış olduk. Şimdi tekrar 1 2 3 4 tane sık iğne örüyorum. İkisinin ön tarafını alıp birlikte kapatıyorum. Arttırma eksiltmelerle ilgili de detaylı bir videom var. Açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 tane örüyorum ve ön ilmekten alarak azaltıyorum. Azaltma ile ilgili de farklı teknikler var. Onları da videolarımda verdim. Açıklamada ekleyeceğim videodan izleyebilirsiniz. Şimdi 1 2 3 4 bir azaltıyorum. Kaç tane yapacağız bunu? Toplamda bu sıra boyunca 6 defa 4 ör 1 azalt yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 4. Şimdi bir tane azaltıyorum. Bakalım. 1 2 3 4 sonuncuyu yapıyoruz. Şunları alacağım. 36 taneydi sık iğnemiz. Bu sıra sonunda biz 30'a düşürmüş olduk. Bakalım. Bir sayalım hemen. Şunu çıkarıyorum. Çıkardığım ilmekten başlayacağım saymaya. Bakın çıkarttığınızda ilmek belirleyiciniz farklı renkli ip de kullanabilirsiniz. Şu ilmeği atlamayın mutlaka. Arada şöyle yaptığınızda çünkü kayboluyor. Bunu aradaki ilmeklere mutlaka dikkat edin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Bakın 30 sık iğneyi bulmuş olduk. Şimdi yine devam ediyorum azaltmalarla. Buradaki sık iğneyi atlamadan hemen yapıyorum ilkini. 1, 2, 3 sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi takıyorum kaybetmemek için. Evet. Şöyle alttan daha rahat. Hemen ön ilmeklerden alıyorum. Bir tane azaltıyorum. 1, 2, 3 sık iğne örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Sürekli azaltılarak devam etmeyeceğiz. Aralarda farklı sıra geçişlerimiz olacak. 1, 2, 3 tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. 1, 2, 3 tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. 1, 2, 3 ör. Bir azalt. 1, 2, 3 ör. Bir tane azalt. Evet. Hemen bakıyorum. Mutlaka sayarak, ilmeklerinizi kontrol ederek ilerlemenizi tavsiye ederim amigurumi'de. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24 tane sık iğnemiz var. Şimdi bir sıra daha azaltma yapalım. 10. sıradayız. 1, 2 öreceğim. Bir tane azaltacağım. İlmek belirleyicimi takıyorum. İlk ördüğüm sık iğneye takıyorum. 1, 2 örüyorum. Henüz doldurmadım içine. Azaltmamızı yaptık. 1, 2
2 örüyorum. Bir azaltıyorum. 1 2 örüyorum. Bir azaltıyorum. 1 2 ör. Bir azalt. 1 2 ör. Bir azalt. Evet. Şimdi ördüğümüz alan daraldıkça tabii bu ilmek belirleyici bizi zorlaştıracak işimize gibi. Bakın bu şekilde dolum yapmadan da kullanabileceğiniz çok güzel bir motif ortaya çıkmış oluyor. İsterseniz bunları yeleklerde, atkılarda, eldivenlerde, kupalarda, çeşitli alanlarda motif olarak da dikerek, yapıştırarak kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 11. sıradayız. Elimizde 18 tane sık iğnemiz var. Şuradan hemen bir yapıyorum bakın. 18 ilmeği bu sırada hiç değiştirmeden öreceğim. Birinciyi ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 tamamladık. Artık dolum yapalım. Şöyle arasını açıyorum. Tığımın yardımıyla, arkasının yardımıyla. Şöyle bir miktar elyaf alıyorum ve içini doldurmaya başlıyorum. Bir tarafı doldurduktan sonra diğer tarafına da dolum yapmaya başlayacağım. Şimdi bu bir miktar da bu tarafa dolduralım. Şöyle parmağımla da destekliyorum. Tığımın arkasıyla gittiğinden emin oluyorum. Şunları hatta şöyle bırakalım bir. Şimdi kontrollü olarak dolduracağım. Parmaklarımla yokluyorum. Boşluk kalmasını istemiyorum. Zamanla örgünüz deforme olur. Güzelce doldurmanız gerekli. İlmek aralarını açmayacak kadar sıkı bir şekilde doldurun bakın. Bakın bunda boşluk var. Hemen burayı da bir miktar daha alalım ve dolduralım. Evet. Bu kadar kafi şimdilik. Ördükçe yine doldurmaya devam edeceğiz. Şimdi 12. sıradayım. Bir öreceğim, bir azaltacağım. Bir örüyorum, bir azaltıyorum. Bir örüyorum, bir azaltıyorum. 2. Bakın parmağımla da destekliyorum. Elyaf tığımın arasına karışmasın diye. Bir ördüm, bir azalttım. 3. Bir ördüm, bir azalttım. 4. Bir ördüm, bir azalttım. 5. Bir ördüm, bir azalttım ve 6'yı buldum. 6 kez tekrar ettim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane sık iğneyi buldum. Şimdi 13. sırada yine herhangi bir işlem yapmıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sık iğnemi örüyorum. Ve 14. sıramızda son azaltmamızı yapacağız şimdi arkadaşlar. Yapmadan önce yine hafif bir elyaf doldurumu yapalım. Şöyle bir miktar alacağım. Boşluğu dolduracağım. Çünkü bu sıradan sonra elyaf dolumu yapamayız. Kapatıyor olacağız sonrasında da. Boşluklara doğru ilerletelim. Şu tarafta boşluğum var mesela.
Evet. Bu kadarı kafi, benim için yeterli. Şimdi azaltmalarla devam ediyorum. Bir azaltma, direkt azaltma yapıyorum. İkinci azaltma. Dış ilmekleri, bakın ilmeklerin dışına alıyorum. 3, elyafın gelmemesine dikkat etmeye çalışıyorum. 4, 5 ve 6. Şimdi bitirdik. Nasıl kapatacağız? Bir sonraki ilmeğe şöyle tamamını sokuyorum tığımı. İlmek kaydırma, bak tığımın içinden geçirdim. Şöyle ipimi hafif uzunca kesiyorum. Dikiş için. Şöyle iğnemi alıyorum hemen. Ve ipimi geçirdim. Şimdi şöyle ben dışarıdan içeriye doğru ilmeklerin bakın dışındaki kısımları alıyorum ve toparlıyorum ilmeklerimi. 6 tane sık iğnemiz vardı. Hepsinden bu şekilde dış ilmeğin dış tarafından geçirerek kapatıyorum. Şundan da bir geçirelim ve çekiyorum. Bakın ne kadar muntazam oldu, gördünüz mü? Evet. Şimdi şöyle uzak bir yerden çıkalım. Bakın şöyle ilmek aralarından görüntüyü bozmayacak şekilde şöyle tamamlayacak şekilde birkaç tane geçiş yapıyorum. Bir tane de nereden yapalım? Şuradan uzak bir yerden çıkalım. Ve buradaki ipimi de kesiyorum. Bu şekilde şık bir kalp tasarımı tamamlamış olduk arkadaşlar. Hepimizin ellerine sağlık. İçeriklerime ulaşmak için kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bildirimlerinizi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.